Merhabalar sevgili Koç ve yükselen burcu Koç olan dostlar. 11-17 Aralık haftasına hoş geldiniz. Evet, yeni bir haftaya başlarken lütfen videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı ve lütfen abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Bunu sık sık bu aralar hatırlatacağım. Evet sevgili koçlar, haftanın en iyi, en olumlu enerjisini siz alıyorsunuz. Haftanın şanslısı da diyebiliriz aslında size. Daha verimli bir hafta geçireceksiniz. Önemli kararlara belki de imza atacaksınız. Çünkü çok değerli bir yeni ay doğuyor. Ayın 13'ünde. Yay burcunda ve size destek olan ateş elementinde gücünüzü, potansiyellerinizi, hayallerinizi, ideallerinizi ortaya çıkartabilirsiniz bu yeni ay enerjisiyle. Ayın 13'ünde doğuyor ve seyahatlerinizi, gelecek planlarınızı, yani uzaklarla olan ideallerinizi, bağlantılarınızı güçlendirecek yeni bazı oluşumlar için önemli bir haftadayız. Yeni ayın etkileri önümüzdeki 10 gün sürecek ama bu hafta içinde de güçlü olarak hissetmeye başlayacağız. 9. ev yeni ayları genellikle en şanslı yeni aylardandır. Aynı zamanda aşk, ilişkiler, çocuklar, bu alandaki konulara ve para dinamiklerine de işaret eden bir yeni ay. Çünkü Jüpiter yönetiyor. Parayla olan ilişkilerinizi zaten önümüzdeki 6 ay boyunca oldukça güçlendiren bir süreçtesiniz. Bu yeni ayda yeni hedefler belirlemek için önemli olacak. Pazartesi günü Ay Akrep Burcu'nda bu arada başlayacağız. Haftaya finansal konular, para dinamikleri, ödemeler, faturalar gibi gündemleriniz meşgul olacak. Akşam saatlerinde Ay artık Yay Burcu'na geçerek yeni ay fazına geçmiş oluyor. Evet, yeni ay zaten ayın 13'ünde çarşamba günü doğacak ve sizin bütün mesela eğitimle ilgili konular bazılarımız için, akademik konular, kariyerle ilgili konular gündemde olacak. Orada bir takım başlangıç veya süren konuları hızlandıracak bir durum olabilir. Bir netice de getirebilir bu arada. Uluslararası konular, yurt dışı seyahatleri, vizeler işte veya bir plan yapma, bir seyahat planı yapmak için belki de yurt dışına yerleşmeyi düşünüyorsunuz. Böyle bir süreçtesiniz. Bunun ilk adımlarını oluşturmak için de güzel bir süreç olacak efendim. Haftanın günlerine göre baktığımızda bu arada aynı zamanda ayın 13'ünde Merkür Oğlak Burcu'nda kariyer evinizde retro yapmaya başlıyor. Evet, Merkür kariyer evinizde retro yapmaya başlarken tabii ki biraz dikkat etmemiz gerekiyor ayın 14'ünden sonra. Özellikle işinizle önemli konularda bu arada karar vermek belki biraz çok ciddi konularda doğru olmayabilir. Çünkü yeni ayın Neptün'e bir karesi var ve önümüzdeki hafta sonu Güneş Neptün karesi ortaya çıkarak biraz aklımızı karıştıracak. Yanlışlıklar, özellikle biraz önce saymış olduğum konularda eksiklikler, bir takım kesintiye uğrama, biraz zamana bırakmak gerekebilir. Belki mesajlar yoluyla anlaşmazlıklar olabilir. Seyahat planları yapanlar için lütfen eksiklerinizi dikkatli kontrol edin evraklarınızda. Gecikmeler olabilir. Ticaret hayatıyla uğraşan bir koçsanız ticari konularda çok önemli anlaşmalar içinde bilhassa ayın hani 14'ünden sonra daha tedbirli olmanızı tavsiye ediyorum sevgili koç burçları. Genel gidişata göre baktığımızda evet, salı, çarşamba günü bu enerjiler çalışıyor. Bu arada önemli bir uyarı. Çarşamba günü sabah 9'dan akşam 8.30'a kadar neredeyse tüm gün ay Yay burcunda ve boşlukta ilerleyecek. Önemli başlangıçlar yapmak için bence bir sonraki günü bekleyin. Çünkü ayın boşlukta bu kadar uzun süre bu arada kalmıyordu. Kaldığı saatler genellikle sonuç getirmeyen girişimler, başlangıçlar olarak değerlendiriyoruz. Evet, akşam saatlerinden sonra tam hafta ortasında Ay Oğlak Burcu'na geçecek. Cuma günü akşam saatlerine kadar kariyer evinizden bir ay geçiyor. Bu da demek oluyor ki işle, mesleki konularla, aile içi dinamiklerle ilgilenebilirsiniz. Bir takım planlamalar yapılabilir. Yeni idare edeceğiniz bir takım sorumluluklar gelmiş olabilir veya gelebilir. Bunlar gündeminizde olacak hafta ortasında. Perşembe günü akşam saatleri biraz zor olabilir. Özellikle Perşembe günü sabah saatlerinde de
duygu ve düşüncelerimizi aktarmak için bence güzel. Haftanın en başarılı günlerinden yine bir tanesi, özellikle 12 sıraları, ayın Venüs'te çok güzel bir seksili var. Değerlendirin. Cuma gününe geldiğimizde, evet, Cuma günü güzel bir gün bu arada. Güneşin düğümlere üçgenleri var. Ayın Uranüs'e üçgenleri var. Sürprizli gelişmeler olabilir efendim. Ay tüm gün Oğlak Burcu'nda, akşam 8'e kadar bu arada. 8'den sonra çünkü Kova Burcu'na geçecek. Yani sürpriz gelişmeler, beklemediğiniz yönde bir takım haberler gelebilir Cuma günü. Cumartesi, pazar efendim, ayımız Kova Burcu'na geçiyor ve Kova Burcu'ndaki ay biraz daha sosyal ilişkilerimizi gündeme getiriyor. Sizin için de aslında arkadaşlar, eş dost ziyaretleri olabilir. Biraz ekip ve grup çalışmaları olabilir. Bu anlamda güçlü bir gün. Bilhassa cumartesi günü. Pazar günü genel olarak Güneş'in Neptün'le karesinin tetiklendiği bir gün, özellikle akşam saatlerinden itibaren. Lütfen sağlığınıza özellikle başta olmak üzere. Çünkü balık sizin biraz sağlığınıza, arka plandaki konulara işaret eden bir alanda ve oradan Neptün ve Ay geçecek tabii. Yanılgılara dikkat edin ama müthiş bir içsel sezgi yeteneğinizin artacağı bir enerji aktif olacak. Ama beslenme ile ilgili, özellikle biraz önce bahsettiğim çok önemli uluslararası eğitim veya ticari konular olabilir bunlar. Oralarda yanılma, dolandırılma olabilir. Beslenmeye geldiğimizde yediğimiz, içtiğimiz her şeyi lütfen dikkat edelim. Çünkü bu Güneş Neptün karesi bağışıklık sistemini zayıflatabiliyor. Genellikle bir takım sağlık sorunları getirebiliyor. Sulardan gelebilecek, sıvılarla gelebilecek efendim zararlar, toplumsal olarak bu zaten gündemimizde olacak. Bu anlamda dikkat edin derim. Evet, hafta genelinde her ne kadar böyle o iniş çıkışlar yaşasanız da olumlu bir etki alıyorsunuz sevgili Koç burçları. Ayın sonuna kadar da aslında bu olumlu etkiyi sadece Merkür'ün retrosunu dikkate alarak değerlendirebilirsiniz. Mutlu bir hafta diliyorum lütfen. Kendinize iyi bakın. Sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa dostlar, 11-17 Aralık haftasındayız. Önemli bir hafta çünkü bir yeni ay haftası. Öncelikle şu an beni izleyen tüm arkadaşlar hoş geldiniz ve lütfen eğer abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yorum yapmayı, bir de beğeni bırakmayı unutmayın. Sık sık hatırlatacağım bunu sevgili dostlar. Evet, bu haftanın parasal konularda en çok işi olacak burçsunuz sevgili boğalar. Çünkü orada bir yeni ay doğuyor. Ayın 13'ünde Yay burcunda, finansal göstergeleri işaret ediyor. Uzun süredir, zaten bir süredir daha doğrusu, parayla ilgili ödeme, paylaşılan kaynaklar, bir takım bankayla ilgili konular, belki borçlar, kazançlar, o alanlarda ciddi bir mücadele içindesiniz. Ve bu yeni ay, ayın 13'ünde doğacak yeni ay, buralarda yeni bir düzenleme fırsatı getirebilir sevgili boğa burçları. Çünkü bu yeni ayı Jüpiter yönetiyor ve Jüpiter sizin burcunuzda, boğa burcunda. Burada güçlü bir aslında desteğini alıyorsunuz. Dedik ya, paylaşılan kaynaklar dedik, harcamaların bir takım yeniden düzenlenmesi, kredi gibi konular, kredilerin ödenmesi veya tekrar yeni bir burada gereksinim dahilinde bir parayla ilgili konu, eş veya eşinizin veya sizin kaynaklarınız da olabilir ve bu ortaklaşa kaynaklarla ilgili de bence önemli bir süreç. Ancak burada Neptün ve Güneş karesi var. Hafta sonunda, daha çok aslında ayın 19'unda kesinleşiyor ama dikkat etmemiz gereken bir süreç bu. Parasal konularda lütfen, çünkü Merkür aynı gün retro yapmaya başlıyor ve Merkür retrosu sizin bu hanenizde devam edecek. Özellikle ayın 23'ünden sonra daha da güçlü çalışacak. Paranıza, yatırımlarınıza, eğer yatırım gibi böyle bir hedefiniz varsa, aldığınıza, verdiğinizde lütfen dikkat edin. Burada yanılgılar söz konusu olabilir. Çünkü Neptün'ün Güneş'le olan kareleri zihinsel bir dağınıklık ve böyle durumlara yatkınlık verebiliyor. O yüzden lütfen bu alanda, özellikle hafta sonu ayın Balık burcuna geçeceği, yani pazar akşam saatlerinden aslında biraz daha 20, 21, 22, 23 diyelim, Aralık tarihleri daha da önemli olacak. Lütfen dikkatli olunuz. Evet, haftanın geneline baktığımızda
Hemen pazartesi günü ilişkileriniz efendim gündeminizde olacak. İlişkiler, ortaklıklar, eş veya partnerinizle olan bağlarınız, biraz karmik etkiler de olabilir gündeminizde olurken hemen öğleden sonra artık ay yay burcuna geçiyor. Yeni ay fazına doğru ilerliyor. Ayın 13'ünde de yeni ay bu alanınızda doğacak sevgili boğalar. Bu arada çarşamba günü sabah saatlerine kadar ay yay burcunda ve çarşamba gününe dikkat çekmek istiyorum sizin için de. Sabah saat 9 ile akşam saat 7 sıralarına, aslında 6.30-7 sıralarına kadar yenlerse tüm gün ay boşlukta olacak. Ve yay burcunda boşlukta. Parasal konularınıza, özellikle yeni bir girişim, bir başlangıç yapmak için, bir yere müracaat etmek için, özellikle devlet daireleri ilgili işiniz varsa ama yeni bir şeyse bu, lütfen o saatleri kullanmayın. Çünkü sonuç alamayabilir ve boşu boşuna yorulabilirsiniz. O yüzden bir sonraki günü, aslında Perşembe günü değerlendirmeniz daha doğru olacak. Evet efendim, şöyle Salı'dan bir daha baştan almak istiyorum. Salı günü Ay Mars'ta kavuşuyor. Ani kararlar alabilirsiniz sevgili boğalar. Ani kararlar alarak finansal konularda bir girişimde bulunmayın. Çarşamba günü genel olarak Venüs'ün de etkili olduğu bir gün. Akşam saatlerini saat şöyle 8'den sonra daha aklı başında karar alabilirsiniz. Çarşamba günü kullanın. Efendim, Perşembe ve Cuma artık ayımız Oğlak Burcu'nda. Uzun vadeli hedeflerinizde, çünkü Merkür de orada ve artık Merkür ayın 14'ünde tam olarak retrosuna başlıyor. Oğlak dinamikleri çalışacak, çok daha kararlı bir enerji. Hatta Perşembe, Cuma boğalar için çok faydalı bir iki gün olacağını söyleyebilirim. Destekleyici bir iki gündesiniz. Toprak elementinin güçlü olduğu, mesela bir seyahat, bir eğitim, daha önce başladığınız bir konuda bir gelişme, bir haber alma durumları olabilir ki Cuma günü özellikle sürpriz gelişmeler var. Ayın Güneş'le çok güzel uyumlu açıları var. Güneşin de bu arada düğümlere, yani kadersel bir takım döngüleri kırdığımız zamanlardır. Güzel etkiler almak mümkün. Yani Perşembe ve Cuma Oğlak Burcu'ndaki ayın olumlu, kararlı, uzun vadede kalıcı işleri gündemimize getirebilir efendim. Evet, Cuma akşamından itibaren artık Cumartesi, Pazar ayımızın Kova burcuna geçtiğini görüyoruz. Aslında genel olarak Kova burcundaki ay sizin tabii ki kariyer hedeflerinizi, iş, mesleki konular, bu alanlarla ilgili daha güçlü çalışacak. Bir takım günlük rutinlerinizi değiştirecek, duygusal iniş çıkışlar yaşatabilir. Evinizde de olabilir bu, işinizde de, ailevi konular ama daha çok mesleki konularda emek verilen, çaba harcanan konularda bu iki gün daha kararlı adımlar atabilirsiniz. Şimdi pazar günü arkadaşlar, bu arada saat 22'den sonra, 23'ten sonra hatta ay artık Balık burcuna geçecek ve bugün Güneş Neptün karesi tam olarak aktif. Tabii ki ayın 19, 20, 21 hatta 22'sine kadar olan süreçte güçlü. Dikkat etmemiz gerekiyor. En başta da söylemiş olduğum gibi hem Merkür retro hem aynı zamanda Neptün'e Güneş'in karesi var. Bir takım yanılgılara düşme olasılığımız var. Maddi konuları toparlamaya çalışırken bir adım geri de düşebiliriz. Biraz hayal kırıklıkları yaşayabiliriz. Bu hafta ilişkiler adına bence güzel bir yerleşim bu. Mesela sevgili boğa burçları, bu yeni ay sizin ilişkilerinizle de ilgili bence güzel gelişmeler, ev hayatınızla ilgili, mesela yerleşim yerinizle, evinizdeki tadilat, tamirat, yenilik, değişim gibi güzel etkiler de veriyor. Ve aynı zamanda eğer Koç burcunda da mesela bir yerleşiminiz varsa, Venüs gibi, Jüpiter gibi bir seyahat planı yaptırabilir efendim. Evet, mutlu bir hafta diliyorum sizlere de. Tekrar görüşmek üzere. İkizler ve yükselen burcu ikizler olan sevgili dostlar, 11-17 Aralık haftası burç yorumlarındasınız. Evet efendim, lütfen abone değilseniz abone olmayı, yayınımızı beğenmeyi
unutmayın diyerek bu hafta ikizleri neler bekliyor? Evet, yeni ay haftasındayız sevgili ikizler ve ilişkiler evinizde bir yeni ay doğacak. Bir tamamlanma, yeni bir başlangıç, yeni hedefler, yeni iş projeleri, eş veya partnerle ilgili yenilikler, bunlara adım atıyorsunuz. Evet, bu haftaya hem yeni ayla başlıyoruz, aynı zamanda ayın 13'ünde bu arada yeni ay, hemen akşam gece saatlerinden itibaren de Merkür retro yapmaya başlıyor. Evet, bu hafta size neler getirecek bakalım şimdi. Pazartesi günü sevgili ikizler burçları, ayın akrep burcunda olduğunu görüyoruz. Biraz günlük hayat, mesleki konular, iş, çalışanlar için işle ilgili konular, eş veya partner ilişkileriyle ilgili belki bir takım gündemleriniz olabilir. Hemen öğleden sonra zaten ay yay burcuna geçiyor ve yeni ay evresine geçmiş oluyor. Şimdi burada yeni ay evresinde ayın 13'ünde ayın fazı karanlık, hemen yeni bir adım atma, hemen sabırsızca davranma, özellikle ilişkiler adına lütfen bunu yapmayın sevgili ikizler. Çünkü Merkür sizin yönetici gezegeniniz retro iken, bilhassa bir de tam karşınızda bir yeni ay doğmuşken özellikle ilişkiler dinamiklerinizi güçlü etkileyebilir. Bir de burada Güneş Neptün karesi var tam yeni ay esnasında ve direkt tabii ki ikizler değişken grup burcu olduğunuz için sizi etkiliyor. Önümüzdeki günlerde hafta sonuna doğru Güneş Neptün karesi de burada kesinleşecek. Tabii ki yanılgılar getirir. Özellikle iş, ortaklı işler, eş veya partner ilişkileri, yeni bir proje, yeni bir oluşum varsa eğer gündeminizde lütfen dikkat edin. Hatta bu resmi bir durumsa, özel önemli bir imza atılacaksa bilhassa bu hafta tercih etmeyin. Hem Merkür retro hem Güneş Neptün karesi var. Bu arada Güneş Neptün karesi de ayın 19'unda. 19 akşam saatlerinde kesinleşiyor. Tabii ki pazar gününe denk geliyor. 20, 21, 22. 22 saymasak da 19, 20, 21 diyelim. Lütfen dikkat edin. Ayın balık burcundan geçtiği bu süreç bu kareyi çünkü aktifleştirecek. Mesleki anlamda da dikkat edin. Kariyer hedefleriniz, sorumluluklarınızla ilgili bir artış olabilir. Özellikle bu hafta lütfen bunların hepsi aklınızda bulunsun. Efendim tabii ki yeni ay dedik. Güzel şeyler de getirecek. Yeni başlangıçlar, yeni iş olasılıkları getirecek. Eşinize de getirebilir bunu, size de getirebilir. Bir takım geçmişte kalan konuları tekrar edebilirsiniz. Ama kariyer alanında aldığınız sorumluluklar, özellikle yurt dışı ile ilgili bağlantılıysa ki bunlar, çünkü yay burcu çok güçlü ve yurt dışı dinamiklerini çok güçlendiriyor. Bu alanlarda hızlı bir büyüme daha sonraki hafta hayatınıza getirebilir. Pazartesi günü evet ay akrep burcunda dedik. Hemen salı gününde yeni ay fazı, salı, çarşamba, perşembe günü akşam saatlerine kadar bu yay burcu etkileri çalışıyor efendim. Çarşamba akşamından itibaren yani 13 Aralık'tan Cuma günü saat akşam 20, evet 20.55'e kadar Ay Oğlak burcunda. Daha düzenli bir para trafiği söz konusu. Hani ayın Oğlak burcundaki sistemini biliyorsunuz. Düzenli, biraz daha prensipli, neyi nereye ne kadar nasıl ne zaman vereceğim gibi daha detaylı, daha dikkatli davranmamız bir gereken süreç olacak. Biraz da dikkat etmemiz gereken saatler de var. Mesela Perşembe günü sabah saatleri aslında aklımızdan geçenleri önemli şekilde hayata geçirebiliriz. Perşembe günü öğle saatleri harika. Sabaha karşı da aslında Ayın Jüpiter'le üçgeni var. Ama Cuma günü kullanmanızı tavsiye ederim. Özellikle parasal konularda. Ama burada Merkür Retrosu var. Tabii ona da dikkat edin. Cuma günü Güneş'in düğümlere, Ay'ın Jüpiter'e olumlu yansımaları var. Bu arada Neptün'e de olumlu yansımaları var. Önemli bir gün açıkçası. Olumlu anlaşmalar, olumlu gelişmeler, beklenmedik finansal konularda destekler getirebilir. Sevgili ikizler sizlere. Diğer yandan atladığım bir şey var söyleyeceğim. Çarşamba günü uzun saatler boyunca ayımız boşlukta olacak. Sabah 9'dan akşam 8.30'a kadar ay boşlukta. Yani uzun bir süre bu. Uzun zamandır da ay uzun sürede bu kadar uzun saatte
boşlukta olmamıştı. Önemli işlerimizi lütfen bu saate almayalım. Bu arada yeni başlangıçlar için söylüyorum bunu. Süren işlerde tamamlanma da vereceğini söyleyebilirim. Şimdi gelelim İkizler burçlarını destekleyen günlere. Cumartesi. Cuma akşam gece saatlerinde ay artık Kova'ya geçiyor. Cumartesi, pazar da aslında diyelim. Çünkü pazar gece saatlerine kadar ay hala Kova'da. Ay Kova burcunda ve İkizler burcunu destekleyen en şanslı günler sevgili dostlar. Bu günleri kullanın. Gökyüzü sizi destekliyor. Mesela ne anlamda destekliyor? Özellikle seyahattir, iştir, biraz böyle araştırma ile ilgili konular, vizyonunuzu geliştirecek bir takım gelişmeler, bir takım yolculuklar planlayabilirsiniz. Yakın çevrenizde daha güçlü bağlar kurabilirsiniz. Böyle bir etkisi var. Ama pazar gününe dikkat diyelim. Çünkü pazar günü gece saatlerinden itibaren daha çok etkili ama gün boyu da etkili. Güneşin Neptün'e olan karesi aktif ve gece saatlerinden sonra ay 11'den sonra Balık burcuna geçiyor. Lütfen dikkat. Çünkü ay Balık burcuna geçiyor ve 19, 20, 21 tarihleri arasında, çok pardon, 17, 18, 19 tarihleri arasında, biraz önce de galiba öyle söyledim ben, dikkat etmek gerekiyor. Biraz gökyüzü sancılı. Özellikle sağlık sorunlarına, eş veya partner ilişkilerdeki durumlara, beslenme ile ilgili konulara lütfen dikkat edin sevgili ikizler. İşle ilgili anlaşmalara en çok da siz dikkat etmeniz gerekiyor. Yani 17'si, 18'i çok daha da belirgin, bu anlamda daha tedbirli olun lütfen. Genel hatlarıyla baktığımızda çok zor bir hafta değil ama tabii ki ay güneşle kavuşuyor. Güneş şu anda Mars'la birlikte zorlayıcı bir güneş aktivitesi var. Tabii ki beklenmedik Merkür'ün retro olması nedeniyle özellikle bazı blokajlar, kesintiler yaşama olasılığımızı da lütfen unutmayalım diyelim. Evet, mutlu bir hafta diliyorum size de. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Yengeç ve yükselen burcu yengeç olan dostlar, 11-17 Aralık haftasında en çok işle ilgili beklentisi olan yengeçler için müjde denebilir buna. Yengeç burcunda bir dolunay yaşayacağız bu ayın sonunda ve bu haftada işle ilgili konularda bir gelişme bekleyin, çünkü çok güzel bir yeni ay doğuyor. Yay burcunda ve sizin için önemli olacak sevgili yengeçler. Sadece iş değil tabii ki. Sağlık, günlük hayat, yeni başlangıçlar, yeni bir beslenme, yeni bir duruma başlama, yeni bir ekip, yanında çalıştığınız insanlar, hizmetle ilgili konular, mesela hizmet verdiğiniz bir alan veya hizmet aldığınız kişiler gibi konuları yeni bir şekilde planlayacağınız bir yeni ay. Tabii ki işle ilgili veya belki de yürüttüğünüz durumlarla ilgili de yeni bir sistem, yeni bir proje getiriyor sevgili yengeçler. Evet, haftanın ortasında başlıyor. Ayın 13'ünde başlayacak. Yeni ay o gün doğuyor çünkü. Önümüzdeki 10 günde güçlü şekilde etkisini alacağız. Tabii ki bu hafta en güçlü etki alıyoruz. İkinci önemli konumuz, aynı gün gece saatlerinde Merkür Oğlak Burcu'nda retro yapmaya başlıyor sevgili yengeçler. Bir takım yengeçler, hepsi için söylemiyorum, ayın 14'ünden ayın 23'üne kadar olan süreci ilişkiler boyutunda daha çok retro yaşayacaksınız. Evlilik, ortaklık, önemli projeler, imzalar, bir takım süren konularda dikkat etmeniz gerekebilir. Neden dikkat edeceksiniz? Çünkü anlaşmazlıklar, yanlış anlaşılmalar, enerjisi olarak bir kesinti olabileceği için bir takım kopukluklar ya da yavaşlama sürecinde olabilirsiniz. Sonuca gitmek belki birazcık zor olabilir. Bu anlamda ilişkiler anlamında bu hafta buralara dikkat edin sevgili yengeçler. Diğer yandan haftaya Ay Akrep Burcu'nda başlıyoruz ve Akrep Burcu tabii ki ilişkilerimiz demek. Sevgili yengeç ve yükselen burcu yengeç olanlar, pazartesi günü hem aslında ilişkileriniz, çocuklarınız, aşk hayatı ile ilgili gündemleri olanlar için burada biraz dikkat etmeniz gerekebilir. Özellikle öğleden sonra akşam saatlerine itibaren Ay Yay burcuna geçtikten sonra burası birazcık rahatlayacak. Finansal konular, yatırımlar gibi konuları gündemimize getirecek ve gece saatlerinden sonra dediğim gibi Ay Yengeç burcuna geçiyor, Yay burcuna geçiyor ve ayın Yay burcuna geçmesiyle
Bu arada tam olarak 14.10'da geçiyormuş Yay burcuna. Yani pazartesi günü akşam saatleri harika. Merkür'ün Venüs'te seksili var. Salı, çarşamba günü aslında akşam saatlerine kadar ay Yay burcunda. Evet, yeni ay doğacak. Yeni girişimler, yeni hedefler belirleriz ama acil böyle acele hareket etmekten de sakınmalıyız. Çünkü Neptün'den kare alan bir yeni ay olacak. Haftanın sonunda pazar günü ayın 17'sinde bu alanda biraz daha dikkat etmemiz gerekecek. Çünkü hafta sonunda gece saatlerinden itibaren 17, 18, 19 hani Ay Balık burcunda orada biraz o Güneş Neptün karesini tetikleyecek. Seyahattir, iş planıdır, yolculuklardır, yakın çevrenizde olan ilişkilerdir. Oralarda bir takım kopmalar, bilgi eksiklikleri doğabilir. Biraz burada hani Neptün olduğunda zihinsel olarak dağılırız. İyi karar veremeyiz. Buna dikkat edin. Ve tekrar şunu da söylemek istiyorum yeni ay etkisi olarak. Sağlığınıza bilhassa sevgili yengeçler dikkat edin. Sağlık evinizde çünkü. Güneş orada, Mars orada. Beslenmeye, yediğinize, içtiğinize, özellikle bağışıklık sisteminizi güçlü tutmaya çalışın. Sağlık evindeki böyle süreçler Güneş Neptün karesi olduğu zamanlar genellikle böyle bizi zayıf düşürebiliyor. O yüzden tüm beslenme ile ilgili alanlara çok çok özen göstermenizi tavsiye ediyorum. Sudan, sıvılardan gelebilecek bazı sağlık sorunları hani olma ihtimali var efendim. Evet, haftanın ortasına geldiğimizde bu arada çarşamba önemli bir gün. Sabah 09.46'dan akşam 18.31'e kadar günün büyük bir boşluğunda ayın boşlukta olduğunu hatırlatalım. Hem yayda hem boşlukta önemli işler, imzalar, kararlar, yeni başlangıçlar yeni ise eğer mümkünse aslında ay boşlukta olduğu için biraz erteleyelim. Akşam saatlerine bir sonraki güne erteleyebilirsiniz. Evet, Perşembe, Cuma efendim. Biraz daha sizin için ilişkileriniz gündeme geliyor ki unutmayın. Perşembe, Cuma tüm yengeç ve yükselen özellikle burcu yengeçler ilişkilerinde evlilik, ortaklık gibi ama uzun vadeli ya da partner ilişkilerinde daha çok güçlü çalışacaktır. Bir geri dönüş olabilir. Tekrar bir şeyleri değerlendirmeniz gerekebilir. Merkür orada Oğlak'ta çünkü retro yapmaya başladı. Tam karşıt alanınızda. Bu 2 gün aslında bazı kaçırılmış fırsatları da verebilir. Ancak ilerleyen işlerde belki önemli bir plan yapıyorsunuz. O alanda dikkat edin. Hani yanlış, hata, zihinsel dağınıklar getirebilir ama hani genel olarak güzel enerjiler var. Bilhassa Cuma sabah saatlerinde Güneş'in düğümlerle olumlu bir etkisi var. Kadersel anlamda güçlüdür. Bu arada bence kullanabiliriz çünkü saat 18 sıralarında da Ay Plüto ile kavuşacak önemli kararlar alma günü. Cumartesi gününe geldiğimizde artık Ay Kova burcunda cumartesi pazar demek oluyor ki 2 gündür gündeminizde olan ilişkiler belki paraya yönelik bir takım durumları çalıştırıyor ve hafta sonu daha çok ödeme planları gibi konuları düzenleyeceksiniz. Çünkü Ay Kova burcundan geçecek sevgili yengeçler. Şimdi gelelim pazar günü kesinleşen Güneş ve Neptün. Bu haftanın en önemli aslında durumu. Akşam sabah saatlerinde kesinleşiyor. Gün boyu etkili. Dikkatli olmamız gereken bir gün ama pazar gece saatlerinden itibaren Ay Balık burcuna geçecek. Ayın Balık burcuna geçmesi aslında sizi destekliyor. Yani ciddi bir olumsuz etkisini alacağınızı çok sanmıyorum. Ama 9. evinizde bir Satürn var. Bence gelecekle ilgili önemli duruşlar, bazı sorumluluklar alma anlamında çalışabilir. Özellikle 17, 18, 19 Aralık tarihlerinde ayın Koç burcuna balıktan Koç'a geçesiye kadar olan süresini biraz daha dikkatli, temkinli kullanmanızı tavsiye ediyorum değerli yengeçler. Mutlu bir hafta diliyorum sizlere. Görüşmek üzere. Aslanlar ve yükselen burcu aslanlar. Şimdi 11-17 Aralık haftalık burç yorumlarındasınız. Ve lütfen öncelikle hatırlatmak istiyorum. Abone değilseniz lütfen abone olun. Beğeni yapmayı, yorum yapmayı da unutmayın. Her burcu tekrarlıyorum. O yüzden haksızlık olmasın. Herkese tekrar edeceğim.
Sevgili aslanlar, bu haftanın yıldızı sizsiniz efendim. Çok güzel bir yeni ay doğuyor. Evet, olumsuzlukları da var ama ateş elementinde koçlara olduğu gibi aslanlara da destek veren bir yeni ay. Aşk hayatınız canlanıyor sevgili aslanlar. Genç aslanlar ilişkileriyle ilgili böyle ani başlangıçlar yaşayabilirler. Aşkla ilgili konuları gerçekten fırsata da çevirecek, eski dinamikleri de hayatlarına getirebilecek, seyahatlere götürecek efendim. Bir yeni ay. Ayın 13'ünde doğuyor ve hafta boyunca da Yay burcundaki dolunayın etkilerini yaşayacağız. Bu arada ayın 13'ünde gece saatlerinde 02 sıralarında yaşanacak yeni ay. Şimdi bunun yanı sıra Merkür Retromuz başlıyor. Merkür Retromuz aynı gün Oğlak Burcu'nda ayın 14'ünde tam olarak aktifleşiyor. Günlük hayatınız, sorumluluklarınız, işiniz, sağlığınız, evcil hayvanlarınız gibi veya çalışanlar için aslında en güçlü de bu alanda böyle aklı fikir aslında birçok aslan işte. Bir takım aslanlar da biraz sağlık sorunu yaşamış olabilirler. Şimdi Merkür Retro'ya başlıyor ayın 14'ünde. Bu alanda biraz dikkat etmemiz gerekiyor. Efendim bu yeni ay dediğim gibi seyahatler de işaret ediyor size. Gezilere de götürecek sizi. Ve çocuklarla ilgili de çok güzel sürprizler getirebilir. Çocuk haberleri gelebilir. Bebek haberleri, gebelikle ilgili durumları aktifleştirebilir. Kariyer, mesleki anlamda eşten, kardeşle ilgili ama bence daha çok kariyer evinizde çünkü bir Jüpiter var. Retro olsa da bu anlamda bence bazı destekler alabilirsiniz. Yeni bir gelişme, yeni bir uluslararası iş anlaşması olabilir. Eğitim, öğrenim gibi durumlar olma ihtimali de var tabii ki. Haftaya bakalım efendim. Pazartesi günü eviniz, yuvanız, aileniz, ev içindeki durumlar ki zaten öyle çünkü Venüs oradan geçiyor bu arada. Hani Venüs hala Akrep'te bu ailesel konuları işaret ediyor ve Pazartesi gününü öğle saatlerine kadar da bu enerji aktif efendim. Biraz da böyle zorlamış da olabilir. Çünkü orada bir karşıtlıklar oldu. Ev içinde bir takım zorluklar, mesleki konuda bazı tıkanmalar getirmiş olabilir. Artık Salı günden itibaren orası biraz daha yumuşuyor, rahatlıyor. Evet, Ay Yay burcuna geçiyor ve gün olarak söyleyeyim çarşamba günü akşam saat hemen hemen 7.30 sıralarına kadar Ay Yay burcunda ve çarşamba günü ayın günün büyük bir çoğunluğunda ay boşlukta olacak. Önemli girişim, başlangıç, harekete geçmek gibi konular için değerlendirmeyin. Sabah 9'dan akşam 18.31'e kadar ay boşlukta bu saatleri biraz daha akışta kalarak aslında diyelim değerlendirin. Şimdi pazartesi ay akrepli dedik. Salı günü güzel bir gün diyebilirim ama ay Mars'a kavuşuyor. Öğle saatlerine dikkat diyelim. Çarşamba günü ayın büyük bir çoğunluğunda yeni ay arkasında hemen ay boşlukta seyrediyor gördüğümüz gibi. Ve Perşembe, Cuma. Şimdi Oğlak, aslanlar için ayın Oğlak burcuna hani geçmesi demek kendini, bütün enerjisini işe, günlük işlerine, işte evcil hayvanları varsa onların sağlıkla ilgili durumlarına, belki kendi, belki çocuğuyla ilgili böyle bir sağlık sorunu ve iş hayatıyla ilgili gündemleriniz çok yoğun olacak. Daha ciddi bir iki gün aslında yaşayacaksınız. Bu anlamda kullanabilirsiniz. Hani Cuma günü güzel de bir gün bu arada. Hani Perşembe, Cuma. Mesela bana kalırsa Perşembe de çok güzel. Özellikle öğle saatlerinde. Ama şöyle bir şey var. Sabah saatlerinde Ay Merkür kavuşumu var. Oğlak Burcu'nda düşündüklerinizi harekete geçirmek, hayata geçirmek için güzel bir enerjidir. Kullanabilirsiniz. Evet efendim, Cuma günde gerçekten önemli bir gün, güçlü, tutkulu, kararlı bir gün ve hafta sonu. Şimdi Ay Kova'ya geçiyor, Cumartesi ve Pazar günü. Tabii ki aslanlar için ilişkiler dinamikleri hafta sonunda çok ön planda olacak sevgili aslanlar. Bilhassa Cumartesi günü mesela güzel de etkiler var. Ayın Mars'la Şiron'un mesela bir üçgeni var. Gün boyu etkili. Ama akşam üzeri saat böyle 7 ve 8.30 arası biraz böyle zorlayıcı olabilir.
Ay Venüs karesi var çünkü. Ama genel itibariyle ilişkilerinizi konuşmak, yeni bir düzenleme getirmek, anlaşmazlıkları çözmek vesaire için bir enerji akışı var. Pazar günü Güneş Neptün karesi kesinleşiyor haftanın son gününde. Bu anlamda tabii ki dikkat etmemiz gereken, hepimiz için önemli bir süreç bu. Mesela pazar gece saatlerinde Ay da Balık burcuna geçiyor ve Güneş'in Neptünlü olan bu karesi bir takım tatsızlıklar, yanılgılar, aldanmalar, kandırılmalar, dolandırıcılıklar, parasal konular, hele ki finansla, yatırımlarla, borsayla, bitcoinle ilgilenen bir aslansanız lütfen dikkat ediniz. Bakın zaten güneşte ciddi patlamalar var. Mars Aslan burcunda, Yay burcunda, Merkür retro. Burada gerçekten çok böyle dolandırılmalara, bir takım enerji kesintilerine çok açık bir zaman. Özellikle aslanlar, siz bu alana dikkat etmelisiniz efendim. Tabii ki ilişkilerinizde de benzer konular, ama sadece ilişkiler değil, ilişkilerinizin içindeki para transferlerine de burada dikkat etmeniz gerekiyor. Yani 17, 18 hatta 19 Aralık tarihleri birazcık daha dikkat çekiyor açıkçası. Yani gelecek hafta diyebilirim. Evet, mutlu bir hafta diliyorum. Kendinize iyi bakın. Başak ve yükselen burcu Başak olan dostlar, 11 ve 17 Aralık haftasına giriyoruz. Beni izleyen tüm dinleyicilerim hoş geldiniz. Lütfen hatırlatmak istiyorum. Abone olmayan sevgili dostlar abone olun. Yorum yapın. Videoyu da beğenmeyi unutmayın. Her burcu bu hafta hatırlatıyorum. En başında böyle pat diye oldu ama kusura bakmayın. Diyorum efendim, bu hafta Başak burçları için önemli bir yeni ay haftasındayız. Evet, Yay burcunda bir yeni ay doğuyor bu hafta ve hafta boyunca enerjisi çalışacak. Hatta 10 gün çok güçlü çalışacak. Sizin için önemli bazı gelişmeleri getirecek. Nerede? Evle ilgili. Yaşadığınız yer, ailenizle, bir takım evle ilgili yenilikler, taşınma planları olabilir. Orada bir dekorasyon değişikliği olabilir. Ya da mesela aile içindeki insanlar, ebeveynler, onların ihtiyaçları gibi, yani uzun bir süre ailevi konular, işte emlakla ilgili konular 10 gün boyunca gündeminizde olacak. Zaten birçok Başak'ın da uzun süredir aklında, gündeminde hep böyle yerleşim yeriyle ilgili bir takım planlar var. Bir takım orada belki atlanmış konular varsa, düzeltilmesi gerekiyorsa falan, onlar da devrede. Şimdi ayın 13'ünde yeni ay, hemen 14'ünde Merkür retro yapmaya başlıyor. Oğlak burcunda. Merkür'ün Oğlak retrosu ayın 23'üne kadar Oğlak'ta retro yapacak. Size iyi gelecek. Yani bu hafta ayın 14'ünden itibaren biraz ilişkiler sanki çok güçlü sevgili Başaklar. İlişkiler, çocuklar, aşk hayatı, parayla ilgili konular, geçmişe dayanan konular günümüze geliyor gibi. Sanki ilişkileriniz, çocuklarınızla ilgili gelişmeler, çocuklarınızın hayatıyla ilgili, eğitimiyle ilgili olabilir. Bunlar daha çok fikirsel anlamda hayatınızda olacak. Ve diğer bir önemli konu da yeni ay esnasında bir Güneş Neptün karesi var. Bu Başakları çok ilgilendiriyor. Çünkü Neptün tam Balık'ta, karşıt alanınızda ve hafta sonu, yani ayın 17'sinde burada Güneş'in Neptün'e olan karesi aktifleşiyor. Bu da şu demek oluyor: ayın 17'sinin akşam saatlerinden 19'una kadar biraz ilişkilerle ilgili, aileyle ilgili konular, belki şimdiye kadar almış olduğunuz bir takım kararlar vardı. Orada bir takım yön değişiklikleri, yanılgılar bakın getirebilir. Partner ilişkilerinizde veya eş veya partner ilişkilerin içinde mesela ailevi boyutları, biraz karışıklıklar, yanılgılar, anlaşmazlıklar, hatalara, zihinsel olarak gerçekten büyük yanılgılara düşürebilir. Dikkat lütfen. Çünkü Merkür'de yönetici gezegeniniz retro. En çok bu retroya belki de bu anlamda dikkat etmesi gereken, özellikle önümüzdeki 10 gün siz Başak burçlarısınız. Günlere bakarsak efendim, tabii ki günler içinde çok güzel kurtarıcı günlerimiz var. Haftaya Ay Akrep burcunda başlıyoruz. Kardeşler,
Zaten kardeşleriniz gündeminizde bu arada. Yakın çevre ilişkilerinizle gündeminiz varken hemen öğleden sonra artık pazartesi, öğleden sonra salı ve çarşamba günü biraz önce saymış olduğum yay burcu dinamikleri gündeminizde. Ayın artık fazı küçüldü ve bir yeni ay doğuyor. Tam olarak ayın 13'ünde çarşamba günü. Evet, biraz evle uğraşıyorsunuz. Belki de ev içinde bir tadilat, tamirat olabilir. Ya da mesela bir takım problemler çıkabilir. Bir sistemlerde bir değişiklik, yenilik, belki bozulmalar falan olabilir. Dikkat edin lütfen. İşte su aksanına, elektrik aksanına, internetle ilgili bazı blokaj, kesintiler olma ihtimali var efendim. Şimdi devam ediyoruz. Bu arada çarşamba günü neredeyse tüm gün ay boşlukta. O yüzden akşam saat 18.31'den sonrayı kullanmanızı tavsiye ederim. Şimdi geldik Perşembe ve Cuma'ya. Perşembe, Cuma Başak Burçlarını destekleyen bir enerji. Şimdi bu haftanın aşk hayatında şanslısı sizsiniz bir kere. Sevgili Başaklar. Özellikle Perşembe, Cuma ilişkiler adına olumlu gelişmeler bekleyebilirsiniz. Bilhassa Perşembe günü saat böyle öğle saatleri harika gibi. Merkür retro olduğuna göre biten ilişkileri bir daha geri getirebilme, yeniden irtibata geçme gibi gündemleriniz olabilir. Finansal konularda bence olumlu gelişmeler yakalayabilirsiniz. Çocuklarınız varsa gündemde, yine Cuma günü de keza güzel açılar var. Özellikle sabah saatlerinde arkadaşlar Güneş'in düğümlerle oldukça güven veren, kadersel ve olumlu gelişmeleri yaşamımıza çekebilir. Hafta sonu Cuma akşamdan, tabi hafta sonu Cuma akşamdan hafta sonu boyunca da bugün ben karıştırıyorum biraz, Ay Kova burcuna geçiyor. Hafta sonunda Başaklar nerede ne varsa kökten bir yeniliyor, temizliyor, toparlıyor. Sağlıkla ilgili konuları gündemine getiriyor. Belki bir şeye başlıyorsunuz. Ne diyelim, bir detoksa başlıyorsunuz. Böyle bir kıyı, bucak, köşe ne varsa iş günü yani açıkçası. Onlarla ilgileneceksiniz. Sevgili Başak burçları olumlu da, ama pazar gününe geldiğimizde Güneş Neptün karesi kesinleşiyor. Ayın 17'si gece saatlerinden sonra Ayda Balığa geçiyor. 17, 18, 19 haftanın zorlu günleri. Hem sağlığınıza, biraz önce dediğim gibi evle ilgili konulara, yakınlarınızla olan iletişimlerinize atacağınız imzalar burada çok önemli. Çok dikkat edin. Yanılma payı yüksek sevgili Başaklar. Evet efendim, izlediğiniz için teşekkürler. Mutlu haftalar. Terazi ve yükselen burcu terazi olan dostlar, 11-17 Aralık haftasındasınız. Bu hafta en keyiflisi siz olacaksınız. En seyahat edeni, en yeni başlangıçlar yapanı siz olacaksınız efendim. Öncelikle lütfen eğer abone değilseniz kanalıma abone olun. Beğeni bırakın, yorum yapmayı da ihmal etmeyin. Her burcu hatırlatıyorum, o yüzden size de hatırlatmak istedim. Sevgili teraziler, şimdi terazi burçlarını güzel destekleyen bir yeni ay haftasındayız. Çarşamba günü Yay burcunun 20 derecesine bir yeni ay doğuyor. Tüm teraziler, hızlı bir girişim zamanı sizin için. Başlangıçlar yapıyorsunuz. Yakınlarınızla olan ilişkilerinizi yeniden gözden geçiriyorsunuz. Kardeşler bilhassa. Efendim, yeni bir şeyi öğrenmek, yeni bir şeyi harekete geçirmek. Ama burada aynı gün Merkür 14'ünde aslında retro yapmaya başlıyor. Aile içiyle yakın çevre ilişkilerini birbirine böyle biraz nasıl diyelim, karıştırabilir açıkçası. Biraz o anlamda zorluklar getirebilir. Onu unutmayalım çünkü burada bir Mars var. Efendim, yolculuklar, seyahatler, eğitim, öğrenim, işte tüm mesela dijital konular, medya, sosyal medya, bu alanda en çok dikkat etmesi gereken burç sizsiniz bu hafta. Orada bir yeni ay doğuyor ve Neptün'den kare alıyor. Açıkçası bu biraz dikkat gerektiren, mesela seyahatlerde özellikle dikkat gerektirmesi gerekiyor açıkçası. Eksiklerinizi işte tamamlayın. İşte ne bileyim, araç kullanıyorsanız daha dikkatli olun. Onun eksikleri varsa onları lütfen tamamlayın gibi bunları söylemek zorundayım. Çünkü tamamen seyahatler, yolculuklarla ilgili alan ve kardeşlerle ilgili alanda
gündemde. Şimdi efendim aynı gün dedik, evet, Merkür Retro yapmaya başlıyor. Şu an biraz daha ev içinde sanki zihinsel olarak daha iyi hissediyorsunuz, daha işte dinleniyorsunuz. Ve tabii burada Merkür Retrosu bir takım yenilikler, değişimler getirebilir. Öncü burç olduğu için direkt sizi etkiliyor. Merkür'ün 14'ünde burada başlaması. Aileye birileri gelebilir, gidebilir, misafirler böyle ağırlayabilirsiniz bu hafta. Özellikle gün verelim efendim. Tam olarak çarşamba günü akşam saatlerinden itibaren, çünkü Ay Oğlak Burcu'na geçiyor ve bu arada çarşamba günü Yay burcundaki Ay akşam saat 19'a kadar hemen hemen tüm gün boşlukta diyebilirim. Sabah 9.46'da bu arada boşluğa giriyormuş. O yüzden önemli işler, girişimler, konuşmalar, planlamalar için çok uygun değil. Perşembe, Cuma. O terazi için Oğlak geçişi çok önemli. Böyle ev içinde dediğim gibi böyle bir takım ufak yenilikler, değişimler, biraz dedim ya geçmişteki anılarla da böyle bir vakit geçirebilirsiniz. Misafir ağırlayabilirsiniz. Böyle bir iki gün, hatta Perşembe, Cuma gerçekten kadınlarla olabilir, arkadaşlarınız olabilir, onları ağırlayabilirsiniz. Böyle bir süreç var. Cuma günü de gayet güzel. Özellikle işle, evle gündemi olanlar için iyi, ama mesela çalışan bir efendim teraziyseniz de emlakla ilgili konuları düşündürebilir mesela. Yerleşim yeriyle ilgili konuları, evin içinde bir takım alım satımlar gibi eşya değişimleri, yani tadilat, tamirat vesaire, bir de anne baba. Bu konular gündeminizde efendim. Şimdi devam ettiğimizde ise Cuma, Cumartesi, Pazar dahil bu arada. Cuma günü saat 20.55'ten itibaren Ay artık Kova burcuna geçiyor. Cuma akşamı ve Cumartesi günü çok daha güçlü olmak üzere bir Kova seyahati yaşıyoruz. Aşk, çocuklar, ilişkiler, para, flörtler sizin için çok gündeminizde. En çok da aslında benim dikkatimi çeken burada şu oldu mesela. Cumartesi günü Mars'ın Şiron'la da bir üçgeni var akşam saatlerinde. Ayın hem Şiron'la efendim hem Mars'ta bir sekstili var. Cumartesi akşamı ilişkiler için gerçekten güzel, keyifli bir zaman dilimi. Böyle işte ilişkiyle ilgili şeyi olan, gündemi olan genç terazilere duyurulur efendim. Burada şans veriyor. Yani bu haftanın yine ilişkiler konusunda hafta sonu şanslı olan burcusunuz. Sizsiniz. Diğer yandan yönetici gezegeniniz Akrep Burcu'nda, parayla ilgili harcamalar, belki bir takım yapmayı planlıyorsunuz, belki yapamıyorsunuz, belki işte yakınlarınız, dedim ya, aile içi kardeşler gibi figürlerin bir takım harcamalarını destekliyor veya desteklemek durumunda kalıyorsunuz. Belki de destek alıyorsunuz. Böyle de durumlar var. Şimdi gelelim pazar gününe. Güneş Neptün karesi kesinleşiyor ve o gün tabii ki sizi direkt birebir etkileyen bir kare değil, ama pazar 17'sinden akşamdan itibaren Ay balığa geçiyor. 17, 18, 19 Aralık günleri Ay balık burcunda ve bu Güneş Neptün karesinde tabii tetikliyor. Dolayısıyla da yine bu 17, 18, 19 Aralık günlerinde beslenmenize çok dikkat edin. Özellikle sevgili teraziler, yediğinize, içtiğinize. Bağışıklık sisteminizi güçlü tutmaya çalışın. Diğer yandan şunu hatırlatmak istiyorum. Mesela evcil hayvanları olanlar yine bugünlere dikkat etsinler. Onların sağlığı, gündemi vesaire söz konusu olabilir. Yakın çevre ilişkileriniz olabilir. Çalışıyorsanız eğer yine pazar gününden sonraki aslında hafta başı daha çok gündemde işle ilgili konularda beraber çalıştığınız insanlarla ilgili bir takım yanıltıcı durumlar olabilir. Ama en güçlü etkiyi dediğim gibi yakın çevrenizden alıyorsunuz sevgili terazi burçları. Evet, hafta genelinde böyle enerjiler var. Eğer derece olarak tabii ki etki alıyorsanız etkilenebilirsiniz. Almıyorsanız belki de hiç etkilenmeyeceksiniz sevgili teraziler. Mutlu bir hafta diliyorum. Hoşçakalın efendim. Akrep, yükselen burcu akrep olan dostlar, 11-17 Aralık haftasındayız. Evet, sizin için para gündemi artık başlıyor. Öyle bir yeni ay var ki finansal konuda en güçlü etkiyi siz alıyorsunuz. Başlamadan önce hatırlatmak istiyorum lütfen. Bir akrep olarak kanalıma abone değilseniz lütfen abone olun.
Yorumlarımızı beğenmeyi, paylaşmayı ihmal etmeyin. Bunu hatırlatmak istedim. Evet efendim, bu hafta ayın 13'ünde Yay burcunda bir yeni ay gerçekleşiyor ve tüm haftayı, önümüzdeki 10 gün aslında etkileyecek bir para enerjisi. Aslında para ile ilgili en dikkat etmesi gereken burç sizsiniz. Tabii ki kazançlar da getirecek. Yeni ufuklar, yeni kapılar. Para mıknatısı diye çok sözler geçiyor bu ara. Para mıknatısını çekmeye başladığınız sevgili akrepler. Artık özellikle 2024 burç yorumlarında size müjdeli haberler vereceğim bu arada. Ve bugün, bu haftaki yeni ay 20 derecede oluyor. Eğer para evinizde, yani Yay burcunda burada bir yerleşiminiz varsa ve 20 derecelerdeyse, bu finansal işaretleri gösteren yeni aydan çok etki alıyorsunuz. 13'ünde ama Neptün'den kare alan bir yeni ay. O yüzden dikkat etmemiz gerekiyor. İkinci önemli konu ise aynı günün gecesinde, ayın 14'ünde Merkür Retrosu başlıyor. Merkür Retro, Güneş Neptün kareli bir yeni ayda ne oluyor? Biraz aslında geçmişe bizi biraz nostalji yaşatabilir. Mesela düşünelim, geçtiğimiz ne diyelim 6 ay öncesine, bir sene öncesine gidebiliriz. Benzer konulara getirebilir. Diyelim bir yatırım yaptınız. Bir işte finansla ilgili, işte Bitcoin aldınız, bir hisse senedi aldınız, borsayla ilgileniyorsunuz. Bakın burada diyelim ki bir yatırımınız çöp oldu. Buna benzer durumlar getirebilir. Lütfen dikkat. Sevgili akrepler, özellikle belli bir doğum tarihleri aslında buradan daha çok etki alabilir. Mesela 87-94 arası diyelim. Olabilir ama tabii burada ben sadece örnek gösterdim. Bu aslında hepimiz için, tüm akrep ve yükselen akrepler için geçerli bir enerji. Çünkü Venüs, bakın, burcunuzda, akrep burcunda ve bu hafta, geride bıraktığımız haftada özellikle ilişkiler, para dinamiklerinizi belki biraz zorlamış, kararsızlıklar, anlaşmazlıklar getirmiş ya da böyle yeni heyecanlar getirmiş olabilir. Şimdi hemen pazartesi günü ay zaten hala hem akrepte, hem burcunuzda, hem de Venüs'le birlikte önemli bir konu üzerine düşünüyor, karar vermeye çalışıyor olabilirsiniz. Hemen akşam saatlerine doğru artık yaya geçiyor yeni ay fazında ve ayın 13'ünde de burada bir yeni ay doğuyor efendim. Ve çarşamba günü özellikle altını çizelim. Sabah 10'dan akşam 8'e kadar diyebilirim. Aslında 7 sıralarına, 7.30'a kadar ay boşlukta. Önemli girişimler, yatırımlar, planlar, mesleki konularda bir takım konular ve harcamalar. Birçok akrep harcama kontrolü zorluğu yaşadı. Burada harcamalar da önemli. Dikkat edin. Bu boşluktaki saatlerde, önemli konularda yani inisiyatif almamak, harekete geçirmek daha doğru olacaktır. Da akşam saatlerini, bir sonraki günü değerlendirebilirsiniz efendim. Evet, yeni ay böyle çalışacak sizde. Para kapıları açar. Ancak bunları açarken dikkatli olmak gerekiyor. Bir takım yanılgılar getirebilir. Güneş Neptün karesi bizi adeta durdurabilir. Böyle bir bulanık bir sis hali, bir belirsizlik getirebilir. Bu anlamda sizi daha fazla etkilediği için, bir de Merkür Retro tabii ki daha bir önem taşıyor efendim. Evet, Salı günü özellikle Ay Mars'la burada kavuşumda olacak. Ve hemen yeni ay fazında ay özellikle biraz zorlayıcı bir enerji. Parasal anlamda lütfen dikkat edin. Ani dürtüsel hareketlerde asla bulunmayın sevgili akrep burçları. Çarşamba günü ne geçişte zaten yeni ayımız doğuyor. Gece 02.31 sıralarında. Biraz ayın ışığın büyümesini bekleriz. Yolumuzu görmek, yönümüzü belirlemek için lütfen Akrep burcunda tanıdığı olan, kardeşi, sevdiği kim varsa bu yayını paylaşın. Onlar için çok önemli çünkü. Efendim, haftanın ortasına geldik ve çarşamba gece saatlerinin, akşam saatlerinden cuma günü akşam saatlerine kadar, ki saat 9'a kadar hemen hemen ayımız artık Oğlak burcunda seyredecek. Ve sevgili akrepler, siz biraz daha böyle yakın çevrenizle, internetle, bir şeyleri araştırmak, öğrenmekle, haber bekleyenler haber alabilirler. Bakın, eğitim, öğrenim, danışmanlık, yazılı işli süreçler, araçlarla ilgili konular
En çok da yakın çevreniz, kardeşleriniz olabilir. Onlarla ilgili gündemleriniz olacak ve güzel de aslında enerjiler aktif. Bilhassa mesela Perşembe günü öğle saatleri çok tatlı böyle iletişimler içerisinde olabilirsiniz. Ayın Venüs'te falan çok güzel kontakları olacak Perşembe günü. Ve sabah saati Perşembe önemli. Aklımızdaki şeyleri hayata geçirebilir. Risk, çünkü Merkür Retro, biraz nostalji yaşayacağız. Belki de geçmişte yaptığınız seyahatleri bir daha tekrar yapmak için planlar yaptırabilir size. Cuma günü keza bence güzel enerjiler var. Sabah saatlerinde özellikle güneşin düğümlerle çok olumlu açısı var ve güneşin düğümlerle olumlu açısı da tabii ki düğümler sizin için biraz böyle belirsizlikleri, karar vermeniz, biraz daha böyle istekli olmanız gibi çalışıyor. Bence böyle bir net, somut sonuçlar, güzel haberler getirebilir. Öyle söyleyebiliriz. Hafta sonu önemli bir hafta sonu olacak yine bizim için. Ay artık Kova burcuna geçiyor. Cuma gecesi, cumartesi, pazar tüm akrepler daha çok belki oturacak eşiyle, yani evli olanlar, annesiyle, babasıyla böyle bir önemli konuları konuşabilirsiniz efendim. Böyle biraz daha ailevi gündemleriniz söz konusu olacaktır. Tartışmalı konular, bazen bazı konular tartışmaya kapalıdır hani. Sizin için tartışmaya kapalı konular açılabilir sevgili akrep burçları. Bu bir mesela, hani çünkü bakıyoruz hani ne var burada? Satürn'de çocukla ilgili bir konu konuşulur. Çocuklarınızla ilgili bir gündeminiz olabilir mesela. Parasal konularda bir harcama çıkmıştır, onun planını yapabilirsiniz. Evle, yaşadığınız yuvanızla ilgili yani konular, güzel de enerjiler yok değil aslında. Hani cumartesi günü gerçekten şifa veren enerjiler var. Böyle bir değerlendirme yapabilirsiniz pazar günü. Şimdi pazar günü gerçekten değişik bir gün arkadaşlar. Öncelikle gün boyu Güneş Neptün karesi var. Biraz önce bahsettiğim gibi etkili olacak ama tam olarak kesinleştiği saat pazar günü sabah saatlerinde olacak ama güne ayın 17'sine, 18'ine, hatta 19'una kadar gece saatleri, çünkü Ay Balık burcuna geçiyor, etkileri güçlü. Yani 17, 18, 19 sizin için gençler, çocuklar, aşk hayatı, para, eğlence, keyif veren sanatsal konular gibi alanlar gündeminizde. Bu alana da bir Güneş Neptün karesi var. Biraz böyle kararsızlıklar yaşayabilirsiniz. Özellikle ilişkilerle ilgili konuda daha çok akrep ve yükselen burcu akrep olanlar hem güzel etkiler alıyor pazar akşamından. Yani şimdi ben bu hafta anlatırken mecburen pazar 17'si olacak haftaya. Bu Güneş Neptün karesini böyle izah edebilirim ki siz de temkinli olun. Yani 17'si 18'i dikkat edin yani, gerçekten paranıza, pulunuza, ilişkilerinize böyle bir dağılabilirsiniz sevgili akrepler, ama çok da zorlayıcı değil, sorumluluk alabilirsiniz. Güçlü bir etki olabilir. Merkür'de retro ve biraz eskiden konuşulan gündemler, konularda özellikle ilişkisi olanlar için gündemlerine geleceğini söyleyebilirim. Evet, böyle bir hafta sevgili akrepler. Umarım her şey yolunda gider. İstediğiniz gibi sonuçlanır. İzlediğiniz için teşekkürler. Yay ve yükselen yaylar 11-17 Aralık haftasına hoş geldiniz efendim. Bu arada bu hafta doğum günü olan tüm yayların diyelim aslında, doğum günü kutlu olsun. Ama bu hafta bir de ayın 13'ünde, işte 12, 13, 14, 15'te olabilir doğum gününüz ise, hem doğum gününüz kutlu olsun hem de 13'ünde 20 derecede sizin burcunuzda bir yeni ay doğuyor. Sizin için önemli bir yıla işaret ediyor sevgili yaylar. Bu haftaki yeni ay gerçekten yaylar için uzun vadede önemli kararlar getirecek. Çünkü hem yükselen, işte hem güneşi yay olan bir arkadaşımızsanız eğer, bu hafta doğacak yeni ay sizin adımlarınızı, gittiğiniz yönü şöyle bir sorgulatacak. Yeni projeler, yeni hedefler, ulaştığınız yere bir bakacaksınız, ben burada mı durmalıyım gibi. Yön değiştirebileceğiniz, hayatı şöyle bir önünüze alıp yeniden planlar yapacağınız bir yeni ay. Özellikle nerede olacak? İlişkileriniz efendim. Çünkü yeni ay günü, çarşamba günü olacak yeni ay.
ayın 13'ünde, o gece 14'ünde hemen Merkür de retro yapmaya başlıyor. Şimdi Merkür ilişkilerinizi yönetiyor. İlişkilerle ilgili konular sizin Merkür yönetimi altında olduğu için ben buna şunu söyleyebilirim. Bir ortak proje, bir ortak iş planlıyorsanız, belki evlilik, belki ayrılık, yani çünkü medeni durumla da, ilişkilerle de çok alakalı. Burada bir Merkür retro ki 5 Ocak'a kadar sürecek. Çünkü 5 Ocak bir de burcunuza gelecek 23'ünden sonra. Sizin hareket alanınızı biraz daraltabilir açıkçası. Duygusal anlamda dediğim gibi biraz nostalji yaşatacaktır. Finansla ilgili konular, ödemeler vesaire gibi gündemleriniz bu hafta ve aslında belki de ay sonuna kadar da gündeminizde olacak. Ama dikkat etmemiz gerekiyor bu hafta özellikle. Yeni ay burada doğuyor. Neptün'e karesi var. Merkür retro. Şimdi bir takım hani yaylar, tabii ki her yay için geçerli olmayacak. Daha çok işle ilgili bir takım kararsızlıkları, değişimleri, hatta belki de önemli bir yani işle ilgili önemli bir başlangıç getirecek yay burçlarına. Bir takım yayların ilişkilerini çok güçlendirecek. Aşkla ilgili mesela, çocuklarla ilgili yeni adımlar attıracak, yeni fırsatlar getirecek, yeni başlangıçlar yaptıracak. Böyle de değerlendirebiliriz. Şimdi efendim, pazartesi günü ayın Akrep Burcu'nda olduğu bir gün, biraz belirsiz, biraz içe dönük, biraz kararsız, aklınız karışmış, sağlık veya işle ilgili bir takım böyle durumlarla mücadele etmiş olabilirsiniz. Hemen öğleden sonra artık Yay burcuna geçen ay. Tabii ki ayın fazı bu arada unutmayın kapalı. 11, 12, 13 Aralık. Bu 3 gün böyle çok önemli konularda direkt harekete geçmek, ani kararlar vermek. Özellikle burayı ben salı gününün altını çizmek istiyorum. Öyle saatleri Ay Mars'la görüşüyor. Özellikle siz Yay burcu, çünkü burcunuzda dikkat edin. Sağlığınıza da bu arada çok dikkat edin. Çünkü neden? Bu Neptün karesi biraz sağlıkla ilgili durumları gündeme getirebiliyor. Dikkatsizlik olabiliyor. Beslenme ile ilgili olabilir. Dediğim gibi dikkati dağıtan bir Neptün var burada. Aklımızı karıştırıyor. Sisli bir hava gibi düşünün. O yüzden her ne yönde hareket ederseniz edin, böyle bir daha durun, düşünün. Temkinli olun lütfen. Çok fırsat gelecek ama bu fırsatların bazıları sahte olabilir efendim. Bunu da hatırlatmak istiyorum. Yanlış olabilir, hatalı olabilir ki bilhassa bunun etkisi ayın 17'si, yani pazar günü daha fazla öne çıkabilir. O yüzden 17-18 Aralık tarihleri de, yani gelecek hafta başı da dikkat çekici. Önemli bir gündeminiz varsa lütfen bir danışın, bir sorun, sevdiklerinizden destek alın, birbirine sorun ya da tecrübesi olan birilerinden bence destek alın mutlaka. Çünkü ev, yerleşim yeri, işin ekonomik boyutu, maddi konular, parselli yerler, arsa gibi, ev gibi böyle paylaşılacak konular, hani bunlar da çünkü gündeminizde olacak ayın 17'si itibariyle. Şimdi efendim, evet, bunları söyledikten sonra bu haftanın önemli 2 günü de sizin için hemen onu söylüyorum efendim. Perşembe ve Cuma olacak. Parasal konular Ay Oğlak Burcu'nda daha güvenli, kararlı, daha disiplinli, daha planlı olacaksınız. Harcamalarla ilgili belki bir takım planlar yapacaksınız. Güzel de bir iki gün. Öyle de söyleyebilirim. Özellikle Perşembe öğle saatleri harika. Para alışverişleri, sevdiğiniz insanlarla bağ kurmak, düşündüğünü harekete geçirmek için ben Perşembe günü için olumlu diyeceğim. Cuma günü bu arada Güneş'in Neptün'le, aynı zamanda Güneş'in düğümlerle ve ayın Uranüs'le bir etkileşimi var. Sürpriz, ani gelişmeler, olumlu gelişmeler bu arada getirebilir sizlere. Güneş'in özellikle Güney düğümle tabii ki böyle olumlu etkisi. Kalıcı, kadersel bir takım gelişmeler, değişimler, ilişkiler adına bu arada bunu söyleyebilirim. Güzel haberler belki de duyabilirsiniz efendim. Hafta sonu önemli. Cumartesi, pazar, Ay Kova burcunda çok sosyal bir hafta sonu geçireceksiniz. Gezersiniz, dolaşırsınız, çok iletişim içinde olacaksınız. Çok telefon görüşmesi yapabilirsiniz. Yakınlarınızla, sevdiklerinizle, kardeşlerinizle böyle bir sosyal aktivitelerin bolca olduğu
Hatta bir yerlere böyle gidip gelebileceğiniz bir hafta sonu, belki de aile ziyareti, ebeveyn ziyareti gibi konular. Ama pazar günü Güneş'in Neptün'le olan karesi kesinleşiyor ve gün boyu da etkili. Pazar gecesi de hani ayın Balık burcuna geçmesiyle aktifleşecek. Ona binaen biraz akıl karışıklıkları getirebilme olasılığı var. O yüzden önemli kararlar alırken dikkat edin diyorum efendim. Sağlıklı bir hafta diliyorum. Önce sağlık diyorum. Hoşçakalın. Sevgili Oğlak ve yükselen burcu Oğlak olan dostlar, 11-17 Aralık haftasındayız efendim. Hoş geldiniz. Yeni ay haftasına. Yeni umutlarımız olacak. Yeni hedeflerimiz olacak. Yeni başlangıçlar yapacağız. Çok vizyoner bir yeni ay. Bunu söylemeden önce beni izleyen, dinleyen tüm dostlarım, eğer abone değilseniz lütfen abone olmayı, beğeni bırakmayı, küçük bir yorum bırakmayı sakın unutmayın diyerek bakalım bu hafta Oğlakları neler bekliyor efendim. Şimdi bu hafta yeni ay haftasındayız. Ayın 13'ünde bir yeni ay doğuyor ve sizin 12. evinize denk geliyor. Önemli sizin için çünkü Merkür Oğlak burcunda ve sevgili Oğlaklar, hemen ayın 14'ünde de retro yapmaya başlıyor. Merkür retrosuna tabii dikkat çekmemiz gerekiyor. Siz bir takım daha öncesinde vermiş olduğunuz kararları sorgulayabilirsiniz. Öncelikle onu söyleyelim. Yeni ay bunu işaret ediyor. Böyle biraz duracak, uzun vadeli düşünecek, hedeflerinizi ya da yaptığınız işi veya şu an içinde bulunduğunuz duygu halini yeniden gözden geçireceksiniz. Günlük yaşantınızda bir değişiklik mi yapsam acaba? Acaba işimle ilgili mi olabilir? Biraz ruhsal ve manevi yönden de çok destek veriyor aslında size. Şöyle bir sorgulama yapmak için önemli bir yeni ay olacak. Meditasyonla kendini şifalandırma anlamında da çok güçlü bir yeni ay, bu anlamda 10 gün etkisini yaşayacağız. Kendi içsel yolculuğunuzda devam etmeniz gereken yolu bir takım işaretlerle bakın alabilirsiniz sevgili oğlaklar. Merkür retro olduğunda biraz nostalji yaşatır, biraz bizi gerilere götürebilir. İyi ile doğruyu ya da işte yanlışla hatalı davrandığım yerler var mı gibi sorgulatabilir. Kafanız da karışır. O yüzden çok ciddi, çok önemli konularda bilhassa biraz sonra vereceğim tarihlerde lütfen karar almayın bence. Çünkü bu yeni ay Neptün'den kare alan, biraz bizi böyle duygusallaştıran, aklımızı, zihnimizi karıştıran bir yeni ay. O yüzden dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi efendim genel olarak böyle etkiler var ve pazartesi günü ayda Akrep Burcu'nda başlıyoruz haftaya. Öğleden sonra zaten hemen burç değiştirecek. Sosyal hayatınızda bir takım gelişmeler yaşıyor olabilirsiniz. Arkadaşlar, eş, ilişki gibi alanda veya belki bazı dostluklar anlamında. Hemen öğleden sonra, yani pazartesi günü öğleden sonra ay Yay burcuna geçiyor. Çarşamba günü dahil bu 3 gün sizin için bu bahsettiğim o içe dönme ve şeyleri gözlemleme durumu aktif olacak. Ayın 13'ünün gece ikisinde de burada bir yeni ay doğuyor efendim. Şimdi hemen Merkür retrosu tabii dediğim gibi biraz sorgulatacak bir şeyleri. Diğer yandan neyi sorgulatacak mesela size? Evle ilgili konuları, yaşadığınız yerle ilgili gündemleriniz aklınızda olabilir. Orada bir kafa karışıklığı, orada bir belirsizlik. Kardeşlerinizle ilgili veya yakın çevrenizde olan ilişkilerinizde böyle bir acaba yanılıyor muyum, ne yapsam gibi durumlar söz konusu olabilir. Bu arada çarşamba günü özellikle ay neredeyse tüm gün boşlukta diyebilirim. Gece saatlerine kadar, akşam saatlerine kadar. O yüzden inisiyatif almak için çok doğru bir gün olmayabilir. Saat böyle 7'den sonrayı, daha çok akşam 7'den sonrayı kullanın. Eğer önemli bir durum, bir gelişme varsa, mesela özellikle saat 21.38 çok da güzel bir saat, destekleyici bir saat efendim. Şimdi Perşembe, Cuma, sevgili Oğlaklar, ay burcunuzda işte karar vermek için, durduğu yerde ne yapıyorum ben diye düşünmek için şöyle bir akıl tutulması yaşayabilirsiniz. Çünkü ay Merkür'le zaten tam olarak kavuşumda olacak. Düşüncelerinizi, duygularınızı harekete geçirebileceğiniz bir enerji aktif.
Tam olarak Perşembe sabah saatlerinde kavuşacak. Oğlaklar için gerçekten Perşembe günü önemli bir enerji var. Güzel de bir enerji var. Öğle saatleri mükemmel kullanabilirsiniz. Nerede? İlişkiler, para, içinde bulunduğunuz durumdan çıkmak için fırsatlar da getirebilir. Keyifli bir gün. Cuma güne geldiğimizde evet hala Ay Oğlak Burcu'nda tam olarak akşam 9'dan sonra 9'a kadar Oğlak Burcu'nda ve Cuma günü de bence başarılı bir gün sizin için. Güneşin çünkü düğümlere, Uranüs'e, ayın Uranüs'e etkileri var. İşte ani bir haberle gündeminiz değişebilir, keyfiniz yerinize gelebilir, verdiğiniz kararları değiştirebilirsiniz. Heyecan verir çünkü Uranüs yani bir etki. Eski ilişkiler, çocuklar, parayla ilgili konulardan böyle bir ani bir gelişme getirebilir. Jüpiteryen de etkiler var bu arada. Bu haftanın aslında bu anlamda en destek alan burcu sizsiniz. Hafta sonuna geldiğimizde efendim cumartesi, pazar. Eğer ki doğru yatırımlar yapmışsan, eğer ki beklediğin bir beklentin varsa parayla ilgili, işte bu 2 gün bunlarla ilgili gelişmeleri bekleyebilirsin. Para, harcamalar, finansal dokunuşlar, yeteneklerinle, becerilerinle, hayal gücünle hak ettiğin paralar, kazançlar gibi gündemleriniz olacak. Dolayısıyla da cumartesi, pazar bu anlamda iyi ama pazar günü tüm gün etkili olan bir tabii ki ne var? Venüs, Güneş ve Neptün karesi var. Buna biraz önce değindim. Lütfen dikkat edin. Önemli kararlar almak, işte biraz gizli konuların ortaya çıkması, belki bir hayal kırıklığı yaşadınız, onu duyarsınız mesela. Bu yönde yönünüzü şaşırtacak haberler almış olabilirsiniz. Özellikle oğlaklar biraz bu anlamda bilinmezlik içindeki konuları daha doğrusu ortaya çıkacak. Belki de bir takım ihanete uğradığını öğrenecek bazı oğlaklar. Böyle de söyleyebiliriz açıkçası. Kimler tarafından olur? Bu tabii ki çalıştığı yerde olur, iş arkadaşlarıyla olabilir, kardeşleri, yakın çevresiyle ilişkilerine böyle benzer durumlar olma ihtimali var. Siz önemli konular için dikkat edin. Evet, mutlu bir hafta diliyorum ve izlediğiniz için teşekkürler efendim. Kova ve yükselen burcu Kova olan dostlar 11-17 Aralık haftasındayız. Bir yeni ay haftasındayız. Yay burcunda ve size destek olan bir yeni ay. Burçlar arasında en olumlu desteklerden birini siz alıyorsunuz. Bu yeni ay size iyi gelecek. Sosyal çevreniz genişliyor. Yeni insanlar, yeni çalışmalar, yeni imzalar, yeni ekip ruhu, takım ruhu ile yapılan tüm konular gündeminizde olacak efendim. Başlamadan önce sevgili kovalar, lütfen eğer abone değilseniz kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi ve yorum yapmayı ihmal etmeyin. O ellerinizde dert görmesin efendim. Şimdi devam edelim. Evet sevgili kovalar, bu hafta 20 derece yay burcunda bir yeni ay yaşayacağız. Ayın 13'ünde ve aynı günün gecesinde Oğlak burcunda Merkürümüz retro yapmaya başlıyor. Ve bu yeni ay sizi sosyal platformlarda çok görünür yapacak bir yeni ay. Çok görünür olacaksınız. Dikkat çekeceksiniz aslında. En fazla popülerliği elde edecek burç sizsiniz. Belki aile içindeki dinamikler buna destek olacak veya kişiler destek olacak. Ebeveyn desteği mesela alabilirsiniz. Maddi manevi olma ihtimali var açıkçası. Böyle güçlü bir yeni ay ama bu yeni ayın Neptün'den de karesi var. Şimdi bir dostluk kurdunuz, bir anlaşma yaptınız, bir ekip takım çalışması yapıyorsunuz. Belki gönüllü çalışıyorsunuz veya çalıştığınız yerde bazı ortaya nasıl diyeyim seminerlere, davetlere, belki böyle fuarlara falan katılacaksınız. Orada bir takım anlaşmalar yapılacak, yeni başlangıçlar yapılacak. İşte işin bu boyutunda. Bu arkadaşlarınızla olan da ilgili ilişkilerde dikkat edin. Parasal konularda yanıltıcı olabilir. Yanılmayın, yanıltılabilirsiniz, aklınız karışabilir, dikkat eksikliği olabilir. Neden? Çünkü Merkür retro artık. Evet, Merkür retrosunda bu gibi durumlar çok olabilir. Çünkü zaten yeni ayda Neptün'e kare. Finansal konulardaki alışverişlerinize lütfen bu anlamda hani dikkat edin. Sevgili kovalar. Yoksa direkt hani sizi etkileyen aslında bir gökyüzü değil, genel olarak oldukça vizyoner,
şans evi aynı zamanda. Şanslı. Sizi böyle buradan alıp şöyle biraz hayallerinize, ufkunuza yakın bir yerlere götürecek açıkçası. Şimdi haftanın genelinde efendim pazartesi günü zaten ay Akrep Burcu'nda, günün aslında ilk yarısı ama aslında birkaç gündür de böyle mesleki konularda, işle ilgili konularda biraz canınız sıkılmış olabilir açıkçası. Kararsızlık olabilir, yanılgılar olabilir, bir şeyler yolunda gitmiyor olabilir. Günün ilk yarısından sonra ay Yay burcuna geçiyor. Burası biraz esniyor, yani rahatlıyor açıkçası. Ve artık ayın fazı kapalı arkadaşlar. Yeni ay fazından bir gün önce de hani burada önemli bir hareket yapmak çok karar vermek ya da doğru olmayabilir. Çünkü salı günü ay Mars kavuşumu var. Ani dürtüsel hareket ettirebilir. Dikkat. Çarşamba günü bütün gün ay boşlukta. Önemli gelişmeler için saat 21.38'den sonrayı kullanmak çok çok doğru olur. Fakat süren bir işiniz vardır. Tabii ki dünya, hayat durmuyor. Tabii ki bunları yapacaksınız. Hatta salı günü mesela 16.38, 17.38 harika anlaşmalar, şifalı bazı gelişmeler olabilir. Dediğim saatleri kullanabilirsiniz açıkçası. Şimdi efendim gelelim çarşamba akşamından cuma akşamına kadar olan sürece. Ay Oğlak Burcu'na geçiyor. Gökyüzü toprak elementine boğuluyor. Uranüs'ten, Jüpiter'den etki alan bir zaman dilimi olacak. Biraz arka planda bir şeyleri planlıyorsunuz, tartıyorsunuz. Yeni adımlar atmak için ne yapsam diye bir arge içinde olabilirsiniz. Aynı zamanda destek de alıyorsunuz burada. Çünkü dediğim gibi Jüpiter ve Uranüs sizin hayatınızın böyle temel yapı taşlarını oluşturuyor şu anda. Sizin hayatınızda bir şeyler değişiyor, dönüşüyor yavaş yavaş. Bunu daha çok yeni yıla geçtiğimizde hissedeceksiniz. Jüpiter ve Uranüs retrosu bittiğinde, ama bu söylediğim günlerde de böyle bir gelişme olabilir. Yani Perşembe ve Cuma özellikle. Şimdi hafta sonuna geldiğimizde ise Cumartesi, Pazar. Evet, bu sizin gününüz işte. Sevgili Kova ve yükselen burcu Kovalar, hafta sonunda, bu hafta sonu sizin hafta sonunuz. Ay Kova burcuna girdi ve genellikle ayın Kova burcunda seyahat ettiği zamanlarda önemli süreçler, önemli günler olabilir. İşte ne önemli günü olur? Şimdi bakıyoruz, sizin en çok belki ticari konunuz, belki ilişkileriniz. Aslında şimdi ilişkilerinizi çok ilgilendiren bir süreç. İşte aşk hayatıyla, çocuklarıyla, yatırımlarıyla, hayal gücüyle ilgili. Çünkü Merkür hani retro orayı da ilgilendiriyor. İlişkilerinizle ilgili de bir takım yenilikler bekleyebilirsiniz. Değişimler, gelişmeler söz konusu olabilir. Yakınlarınızın, yakın çevrenizdeki insanların oldukça desteğini alıyorsunuz bu arada. Gerçekten güçlü desteğini alıyorsunuz. Ve diğer yandan da bilhassa cumartesi günü bakalım nasıl bir etki var. Güzel, cumartesi akşamı özellikle heyecanlı, girişken bir etki var. Güzel, eğlenceli, keyifli. Durdurduğunuz, başlatmadığınız veya böyle bir yarım bıraktığınız konuları bir daha bir harekete geçirebilir. Uygun da bir zaman olabilir tabii ki. Yeni aydan sonraki günler artık ayın ışığı yavaş yavaş büyüyor tabii ki. Pazar günü yine ay Kova burcunda, sizin burcunuzda. Üstelik ay ve güneşin de birbirine öğle saatlerinde saat 14-15 sıralarında çok güzel bir bakış açısı var. Destek alıyorsunuz, uyumlanıyorsunuz. Daha enerjisi rahat, kolay akan bir gün. Her ne iş yapıyor olursanız olun, ilişkinizle, evinizle, kardeşinizle, parayla, aşk hayatıyla, işte seyahatlerle ilgili ne varsa gündeminizde bunları çok daha rahat akışta halledebilirsiniz. Ama son güne dikkat, pazar gününe. Güneşin Neptün'e olan karesi kesinleşiyor ve aynı zamanda da gece saatlerinde ay Balık burcuna geçiyor. İşte para enerjisi burada devreye giriyor. Yani ayın 17'si pazar akşamı ve devamındaki bakın 17, 18, 19 bu tarihlere özellikle bu anlaşmalarla ilgili konularda biraz dikkat edin. Çünkü 17, 18, 19 parasal konular gündeminizde oluyor. İşte gelirler, giderler, anlaşmalar, bir takım beklentiler vesaire gibi. Buralarda da tabii bu Neptün'ün etkisi güçlü. Beklemediğiniz yönde bir şeyler gelişir. Yanlış imzalar, yanlış şey evet dersiniz. Belki de sizi yanıltan bir enerji vardır. O yüzden böyle bir durun. Sevgili kovalar. Evet, böyle bir hafta. Umarım her şey yolunda ve istediğiniz gibi gider. Kendinize iyi bakın.
Balıklar ve yükselen burcu balık olan dostlar, 11 ve 17 Aralık haftasındayız ve bu hafta tüm balıkların ve yükselen burcu balıkların kariyer evlerinde bir yeni ay doğuyor. Bu yeni fırsatlar, yeni adımlar, yeni kararlar, yeni işler, aile içinde de yenilikler demek efendim. Hemen başlamadan önce sevgili balık, şu an beni izliyorsun. Eğer abone değilsen lütfen abone olmayı, yorumlarımızı beğenmeyi ve ufak da olsa bir minicik bir yorum bırakmayı lütfen ihmal etme. Bunu hatırlattıktan sonra hemen haftaya geçiyoruz efendim. Evet, ayın 13'ünde 20 derece Yay burcunda balıkların tam hayatının tepe noktasında bir yeni ay, yeni fırsat, yeni olasılıklar doğuyor. Ve çok enteresandır ki bu yeni ay esnasında Güneş Neptün karesi var. Satürn burcunuzda, Neptün burcunuzda, tabii ki bu önem derecesinde arttırıyor. Şimdi yeni işe başlıyor. Yeni bir kariyer planlıyor. Hayatında yeni bir yol çiziyor olabilirsin. Bu iş de olmayabilir. Yani herkes de çalışmıyor yani. Sıradan bir hayat yaşıyorsundur. Ama şöyle durup hayatımda ben acaba neyi değiştirebilirim? Nasıl bir yenilik yapabilirim diye çok daha geniş düşüneceksiniz sevgili balık burçları. Sevgili balıklar, 20'sinde bu durum söz konusu olurken yeni ay hemen 20 derecede oluyor 13'ünde, ama 14'ünde de Merkür retro yapmaya başlıyor. Bu demek oluyor ki bu hafta ortasına itibaren Merkür retrolu bir haftada ilerleyeceğiz. O yüzden öncelikle şunu hatırlatalım. Tabii ki tüm alacağımız kararlarda daha dikkatli olalım. Biraz geçmişe gideceğiz çünkü biraz Neptün'den dolayı da aklımızda karışacak. Belki önceden çalıştın, bir daha çağırdılar. Ama bu senin için belki çok iyi olmayacak veya mevcut işinde bir yenilik yapmayı planlıyor olabilirsin. Yeni bir adım atmayı planlıyor olabilirsin. Bence bu önemli bir şey. Özellikle şimdi biraz sonra bazı tarihler vereceğim. O dönemler daha önemli olacak. Yani yeni ay 13'ünde oluyor ama etkileri bu hafta sonunda daha çok çıkacak ve önümüzdeki 10 gün güçlü olacak. Şimdi pazartesi günü Ay Akrep burcunda böyle biraz böyle bir gezeyim, bir yerlere gideyim diye böyle bir veya belki mahkemelerle ilgili durumlarınız var, hukuki süreçler, geçmişte olan hukuki süreçler bu arada belki gündemde olacak. Hemen öğleden sonra pazartesi günü ay yeni ay fazına geçiyor. Bakın sadece yeni ay değil bu. Yani özel bir yeni ay. Neden? Merkür Retrosu'nun başladığı bir yeni ay. Aynı zamanda Neptün'e kare yapan bir yeni ay. Zaten Merkür Retro aklımızı durduruyor. Biraz kesinti oluyor. Bir de Neptün'den kare var. Dolayısıyla önemli konularda gerçekten bir zafiyet açığı çıkartıyor. Eğer böyle bir önemli gündeminiz varsa lütfen mesela salı günü karar vermeyin. Neden? Ay Mars'la gerçekten bir birleşimde ani dürtüsel kararlar verdirebilir. Fakat yeni ay fazı çok daha bir şeyler belirgin değil. Önünü tam göremiyor olabilirsin. Çarşamba günü tüm gün ay boşlukta olacak. Saat 10'dan akşam 8.30-8'e kadar diyebilirim. Herkes için değişebiliyor bazen. O yüzden boşlukta zaten ay, karar vermek, karar bildirmek çok doğru olmayabilir. Ama yeni bir şey için söylüyorum bunu. Asla süren konularda bir takım sonuçlanmalar da getirebilir. Ama kritik günler gerçekten. Şimdi efendim bunları da söyledikten sonra Perşembe, Cuma sizin için daha sakin, daha keyifli, güzel arkadaşlarınızla, sevdiğiniz insanlarla, hobilerinizle, ilişkilerinizle böyle bir yerlere gidebileceğiniz, bir şeyler paylaşabileceğiniz, keyifli aslında diyebileceğim bir süreç. Destekleyici bir süreç. Arkadaşlarınızla güzel de zaman geçirebilirsiniz. Sosyal hayatınıza lütfen zaman ayırın sevgili balıklar. Ve bu Perşembe, Cuma'da buna izin verecek. Bilhassa Perşembe öğle saatleri çok güzel. İlişkiler adına harika, onu söyleyebilirim. Efendim hafta sonu Cumartesi, Pazar ay artık Kova burcuna geçiyor. 12. ev dinamikleri biraz ortaya çıkar. Biraz arka plan, hani biraz kendi kendine kalma, yalnız kalma, düşünme, ibadet etme, dua etme, sağlıkla belki işle ilgili konuları planlama. Hayatın her alanında aslında şöyle bir düşünme sürecidir. Fakat pazar günü gece saatlerine itibaren saat 11'den gece 23'ten sonra ay balık burcuna, yani burcunuza geçiyor sevgili balıklar. Ve Güneş Neptün karesinin tüm gün aktif olduğu bir gün. Şimdi burada yanıltıcı dedik ya hani Güneş Neptün karesi. Şimdi balığa geçen ay burayı tetikliyor. Yani tam çalıştırabilir.
17, 18, 19. Bakın ay balık burcunda, sizin burcunuzda 17, 18, 19 Aralık tarihlerinde böyle konuları gündemimize getirecektir. Bakın siz bir karar vereceksiniz, bir şeyi düşünüyorsunuz. Bu ilişki de olur, iş de olabilir, bir çocuğunuzla ilgili bir durum olabilir. Hayatınızın diğer, mesela parayla ilgili olabilir ama daha çok yakınlarınızla sanki birlikte yapabileceğiniz bir takım şeylerle ilgili de olma ihtimali var. Yanıltıcı enerjilere dikkat lütfen. Özellikle balıklar, değişken grup burçta bir yeni ay tüm değişken grupları tabii ki etkilediği gibi sizi de etkiliyor. 20 derecelerde güneşi yükseleni olan bir balıksanız çok çok daha güçlü bir etki alırsınız. Onu da belirtmek istiyorum. Mesela şöyle de olabilir. Siz bir yaysınızdır. Aslında güneş burcunuz yaydır ama yükseleniniz balıktır. Bu daha da önemli. Neden? Güneşinizin üzerinde bir yeni ay doğdu. Yükseleniniz balık. Bu sizin için çok daha önemli bir durumu gündeme getirebilir. O yüzden bu hafta hakikaten böyle çok dengede gitmemiz gereken bir hafta. Dikkatli olun. Sizlere de tavsiyem bu efendim. Mutlu bir hafta diliyorum. Herkese efendim, izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.